Videoyu açan herkese merhaba. Yine bir kitap alışverişi videosuyla karşınızdayım. Kendime 10 tane kitap aldım diye hatırlıyorum. Öğrencilerime de 2 tane kitap aldım diye hatırlıyorum. Hemen bir bakalım. Şöyle bir kargo. Yolda getirirken açmışlar. Bunu ben açmadım. Ama önemli değil. Bana da kolaylık oldu böylece. Umarım eksik kitap yoktur. Çok güzeller. Şuraya bir yere koyayım. Kolyenin en üstündeki ilk kitap Cengiz Aytmatov'dan Gün Olur Asra Bedel kitabı. Bu alışverişimde çok fazla Cengiz Aytmatov'dan kitap aldım. Uzun zamandır listemde Cengiz Aytmatov'un bir 5-6 kitabı vardı herhalde. Kaç tane aldım hatırlamıyorum ama hepsini almış da olabilirim, emin değilim. Cengiz Aytmatov'u ben çok seviyorum. İlk okuduğum kitabı Dişi Kurdun Rüyalarıydı. Bayılmıştım. Ondan sonra aldım Beyaz Gemi'yi okudum. Beyaz Gemi en ünlü kitaplarından biri. Sonunda neredeyse ağlıyordum. Ağlamadım ama ağlayacak kadar oldum. Beyaz Gemi'yi 2 kere okudum bu arada. Aytmatov'un diline bayılıyorum. Üslubuna, kullandığı o tasvirlere, özellikle de doğa tasvirleri o kadar güzel oluyor ki kendimi gerçekten orada, o ısık gölün kenarında gibi hissediyorum. O yüzden Cengiz Aytmatov'un ilgimi çeken kitaplarını listeme almıştım. Sene 2020, belki 2021, emin değilim. Ancak şimdi almak nasip oldu. Bakalım Dişi Kurdun Rüyaları kadar, Beyaz Gemi kadar bunları da beğenecek miyim? İkinci kitabımız gene Cengiz Aytmatov'dan İlk Öğretmenim. Çok incecik bir kitapmış bu. Bu Kırgızistan'ın Sovyetler dağıldıktan sonraki durumunu anlatıyormuş. Sonraki kitap Cengiz Dağcı'dan Onlar da İnsandı kitabı. Kitabı tam olarak hatırlamıyorum. Konusu neydi ama sanki Kırım Türkleriyle alakalı gibi bir şey hatırlıyorum. Kırım Türklerinin o savaş dönemini mi anlatıyordu? İçinde Cengiz Dağcı'nın fotoğrafı da varmış. Doğru hatırlıyor olabilir. Mutsuz olmak bir yüreklendirme. Çağımızın hastalığı sanırım bu. Mutluluğun peşinde koşmak. Daha doğrusu çok büyük ve sürekli devam eden mutlulukların peşinde koşmak. İnsanlar sürekli mutlu olamazlar. Mutluluk, mutsuzluk, keder, acı, hüzün, bunların hepsi belli dönemlerde yükselen, belli dönemlerde alçalan şeyler. Bir şey başarırsınız, bir ödül alırsınız ve o an mutlu olursunuz. Belki o mutluluk bir hafta boyunca sürer ama bir hafta sonra o artık azalmaya, yavaş yavaş yok olmaya başlar. Yani mutluluk sürekli devam eden bir şey değildir. Okuyacağım kitaplar arasında. Kafes. Bunun Netflix'te filmi miydi, dizisi miydi? Sanırım filmiydi. Filmini izlemiştim ve filminden çok etkilendim diyemem ama o filmdeki orijinal kurgu, farklı bakış açısı çok hoşuma gittiği için dedim ki neden kitabını alıp da buna bir şans vermiyorum? Burada bir yaratıklar var ve o yaratıkları gördüğünüz zaman sizi delirtip onlara doğru gitmenize neden oluyorlar gibi bir şey diye hatırlıyorum. Filminden aklımda kaldığı kadarıyla. Uzun zamandır böyle hani kolay okunan, akıcı, ne bileyim fantastik tarzda bir şey okumamıştım. O yüzden bu kitap bana iyi gelecekmiş gibi hissediyorum. Öğrencilere aldığım 2 kitap. İkisi de Şermin Yaşar'dan. Dedemin Bakkalı. Bunu zaten almıştım bir önceki kitap alışverişimde. Dedemin Bakkalı'nı o kadar beğendiler ki öğrencimin biri ona hediye etmemi istedi. Ve bu öğrenci kitap okuma saatlerinde asla yerinde durduramadığım, kitap okumaktan nefret eden bir öğrenci. Ama Dedemin Bakkalı'nı okumaya başladığı andan itibaren böyle kitap okuma saatlerinde çocuk oturup kitap okuyor. Öyle olunca bir de ona hediye etmemi de isteyince ben de ona verdim. Sonra diğer öğrenciler sormaya başladılar. Hocam Dedemin Bakkalı nerede? Ben onu okuyordum, ben onu çok sevmiştim. Niye getirmiyorsunuz falan filan diye öyle olunca yeniden Dedemin Bakkalı'nı aldım. Dedim ki o zaman Şermin Yaşar'dan bir kitap daha alayım ve Abartma Tozu'nu aldım. Bunu da beğenecekler mi? Merak ediyorum. Alice Miller. Suskunluk Duvarını Yıkın, Olguların Gerçekliği. İnanın ne anlattığını hiç hatırlamıyorum. Arka kapak yazısından da bir şey anlaşılmıyor ne anlattığına dair. Biraz ön sözü falan varsa onu okuyalım. Varmış. Çocukluk travmalarıyla alakalı bir kitap sanırım. İyileşmeyi anlatıyor mu? Tam olarak anlamadım. Ne diyorlardı buna? Biblioterapi mi diyorlardı? Hani kitapla iyileşme.
Psikolojik olarak kitapla iyileşme. Bu da sanırım o kitaplardan biri. Fatma Gül Berktay, Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın. Çok merak ediyorum. Bu kitabı var ya, o kadar çok merak ediyorum ki önümüzdeki aylarda muhtemelen okur bitiririm bu kitabı. Tabii merak ettiğim, çok merak ettiğim başka bir sürü kitap daha var. Şuralarda gördüğünüz kitaplar arasında. O yüzden sanırım bir sıralama yapmam gerekecek. Tek Tanrılı Dinler hep sanki böyle erkeklere inmiş gibi davranılıyor. Ama halbuki Kur'an'a baktığınız zaman Müslüman kadınlar ve Müslüman erkekler diyor. Yani sadece Müslüman erkekler demiyor hiçbir zaman. Ama öyle davranıyorlar ki sanki din erkeklere inmiş, kadınlara da sadece yasaklar inmiş gibi. Yani böyle bütün güzellikler erkeklerde, bütün yasaklar da kadınlar üzerindeymiş gibi davranılıyor. Sanki İslam kadınlara inen bir ceza diniymiş gibi. Ben de merak ettim. Acaba hani benim bu düşüncelerime paralel olabilecek bir şeyler var mı bunun içinde? Ya da ne bileyim daha fazlası var mı? Farklı bir bakış açısı görmek istedim açıkçası. O yüzden bu kitabı aldım. Ve Kurtlarla Koşan Kadınlar. Bu çok kalın. Ve o kadar küçük ki yazıları. Uzun bir okuma olacağı şimdiden belli. Aslında ben bu kitabı almayacaktım. Ben bunu listeme eklemişim. Ben bunu listeme ekledikten sonra, bayağı sonra hatta, bu kitap inanılmaz popüler oldu. Bütün böyle kitap hesaplarında sürekli bu kitabı görmeye başladığım için ben bunu almaktan vazgeçmiştim. Sonra arkadaşımla konuşurken dedi ki, sen o kitabı seversin dedi. Ve bu arkadaşım benim kitap okuma zevkimi bilen, nasıl kitaplardan hoşlandığımı bilen bir insan olduğu için sen bu kitabı seversin dediğinde ben de hemen geri okuma listeme ekledim bunu. Feminist bir kitap olduğunu biliyorum ama bu teorik bir kitap değil. Daha çok hatırladığım kadarıyla pratik bir kitap. Yani kitapta olgular, olguların nedenleri ve onlarla nasıl savaşılabileceğine dair yöntemler var diye biliyorum. Okuduğum zaman daha ayrıntılı bir yorumunu da yaparım zaten. Arayışlar. Çok kısa, incecik. Bir günlük bir kitap daha. Direkt arka kapak yazısını okuyacağım. Bir erkeğe kayıtsız şartsız teslim olmakla ondan bütünüyle bağımsızlaşma arasında gidip gelen bir kadının hikayesini anlatır. Çok yakında bunu da elimde göreceksiniz muhtemelen. Ve son Cengiz Aytmatol kitabı. Ayrıca Corin'in de son kitabı. Elveda Gülsarı. Bunu da bana kitap önerilerini beğendiğim bir arkadaşım önerdi. Çok sevdiği bir kitap. Cengiz Aytmatol'un hatta en sevdiği kitap buymuş. Elveda Gülsarı. Gülsarı bir at diye biliyorum. Ve onun hakkında bir şeyler çok... Kitabı ayrıntılı olarak incelemedim, bilmiyorum. Sadece o önerdiği için ve o çok sevdiği için aldığım bir kitap. Bakalım beğenecek miyim? Ve böylece koliyi bitirdik. Yine yeniden bir sürü güzel kitabım oldu. Çok güzel. Böyle burası doluyor ya. Buranın dolması beni inanılmaz mutlu ediyor. Bunları renklerine göre dizmek istiyorum. Bir ara yapacağım. Şunu okuyacağım. Bu sıradaki kitabımı ona ayırayım kenara. Benim kitaplarım sırada var. Bunlar okula gidecek. Şu kitap büyük, buraya sığmaz. Şunu. Tamamdır. Videoyu düzenlerken videoya bir kapanış çekmediğimi fark ettim. O yüzden yine karşınızdayım. Bu arada geçen zamanda ben kitapları renklerine göre düzenledim. Şöyle oldu. Aslında niyetim her rafa bir renk koymaktı. İşte buraya sadece maviler, buraya turuncu ve tonları gibi, işte siyahları şuraya dizerim gibisinden düşünmüştüm. Ama şimdilik bu şekilde duruyor. Öyle o kadar uğraşmak istemedim açıkçası. Bu arada ben kitapla ilgili olan Instagram sayfasını açmaya karar verdim. Ne zaman açarım henüz bir fikrim yok. Muhtemelen okullar kapandıktan sonra, yani yaz tatilinde açarım. O zamana kadar da böyle genel planlamayı bitirmek istiyorum Instagram sayfasıyla ilgili. Bu sefer hani paldır küldür dalmak istemiyorum açıkçası. İşin içine böyle bir planlama yaparak, hatta elimde birkaç tane yedek video bulundurarak başlamak istiyorum. Kitap sayfasının ismiyle ilgili düşünüyorum şu aralar. Eğer bana yorumlarda fikirlerinizi belirtirseniz çok iyi olur. İçinde Alice geçmesini istiyorum. Tıpkı bu kanalın adı gibi. Hani farklı bir şeymiş gibi olmasın. Benim olduğu belli olsun istiyorum. O yüzden içinde Alice geçmeli. Alice ne okudu gibi bir şey düşünüyorum ama bu da sanki çok basit olacakmış gibi. O yüzden fikirlerinizi, eğer isim önerileriniz varsa onları yorumlarda belirtirseniz gerçekten benim için çok iyi olur. Videomuz bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz.